Merhabalar, ben Zehra. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için glutensiz, mayasız, 5 dakikada yapabileceğiniz yumuşacık lavaşlar yaptım. Bu tarifimi çok istediniz. Instagram hesabımda da paylaşmıştım nasıl yapıldığını, ama siz hamurun kıvamını görmek istediniz. Ve dürüm yapılabilen lavaş yapın diye çok istediniz. Ben de sizler için dürüm yapılabilen, gerçekten istediğiniz kadar katlayın. Hem yumuşaklığına garanti veriyorum hem de kırılmamasına garanti veriyorum. İstediğiniz kadar katlayın, dürüm yapın. Dışarı çıkarken yanınızda götürün. Hiçbir şey olmayacak. Harika bir lavaş tarifim var. Buyurun hep birlikte tarifime geçelim. Bir su bardağı sıcak suyumu yoğurma kabıma ilave ediyorum. Böyle ılıktan biraz daha sıcak olması lazım. Elinizi böyle ısıracak şekilde sıcakta olması gerekiyor. Bir tatlı kaşığı da tuzumu ilave ediyorum sıcak suyumun içerisine. Eriyene kadar karıştırıyorum. Daha sonra ise un olarak İstanbul Halk Ekmeği'nin GNK sarı kutusunu kullandım. Glutensiz ununu kullandım. Bir su bardağı da glutensiz unumu ekliyorum üzerine. Bunu biraz karıştırıyorum. Tahta kaşığımla. Daha sonrasında ikinci su bardağı glutensiz unumu ekliyorum. Onu da böyle suyla birbirine geçecek şekilde biraz karıştırıp kıvamı şu anda gayet iyi. Gördüğünüz gibi gayet cıvık bir kıvamda. Sadece 2 su bardağı glutensiz un koydum. 1 su bardağı sıcak suya 2 su bardağı glutensiz un ilave ettim. Şimdi ise burada devam etmeyeceğim kabımda. Zeminimi alacağım. Tezgahıma yarım su bardağı daha glutensiz un ilave ettim. Bakın tam ölçüyle yarım su bardağı glutensiz un daha ilave ettim. Tezgahıma unumun ortasını açtım. Hamurumu da tezgahıma ilave ediyorum. Şimdi ise yoğurmaya başlıyorum. Unları kenarlardan içe ala ala yoğurmaya devam ediyorum. Burada hamurun kıvamını iyice görebilmeniz için videoda kesintiler yapmadım. Aynı şekilde nasılsa hepsini burada izleyin. En önemli kısım bu zaten, hamurun kıvamı. Burada videoyu atlamadan izlerseniz hamurun kıvamının nasıl yumuşak bir hamur olduğunu, siz de bu denli yumuşak bir hamuru yapabilirsiniz. Avuç içlerimle bakın artık hamur nasıl toparlanmaya başladı. Tezgahımdaki yarım su bardağı glutensiz unu bitirene kadar hamurumu yoğuracağım. Aslında ilk başta gördüğünüzde ne kadar cıvık bir hamurdu. Sadece üzerine ise yarım su bardağı glutensiz unu ekleyerek yoğurmaya başladım. Hamur yoğurdukça nasıl böyle gördüğünüz gibi katılaşıyor da artık un bittiği için tezgaha da yapışmaya başladı. Hiç önemli değil. Oradaki unu bitirene kadar hamurumu yoğurmaya devam edeceğim. Artık hamurum oldu sayılır. Yumuşak bir hamur oldu. Unum da bitti tezgahımda. Bu kadar. Kapta yoğurmaya devam etseydim çok fazla un alacaktı. Bakın yumuşacık. Artık elime yapışmıyor. Ele yapışmayan ve yumuşacık bir hamur oldu. Hamurun kıvamının bu şekilde olmasına çok dikkat edin. Bu şekil kıvamı olursa hamurunuzun istediğiniz gibi lavaş yapabilirsiniz. Artık yumaklarımı yapmaya geçiyorum. Lavaşlarımı artık açmaya geçtim. Bardağımda kalan yine yarım kalan unumla devam ediyorum, ama öyle lavaşımı açarken çok fazla un ilave etmiyorum. Bir çimdik aldım, bir çimdik üste gelecek şekilde unumu ilave edip lavaşlarımı açıyorum.
Siz tavanızın büyüklüğüne göre açın. Ben krep tavasında yapıyorum. Çok büyük olmadığı için orta kararda bir yumak açıyorum. Bir yandan da lavaşımı açtım. Ocağın altına açtım. Tavam ısındı. Tavam ısındıktan sonra ise üzerine sıvı yağ ekliyorum. Tavanın her tarafına değecek şekilde onu gezdiriyorum. Sadece ilk seferde ben sıvı yağ ekliyorum. Diğer kalanlarda ise yağ eklemeden pişiriyorum. Tavanın o kendi yağıyla pişiriyorum. Yağım da kızdıktan sonra lavaşımı artık üzerine ekliyorum. Burada pişirirken önemli noktalardan biri ise lavaşı pişirirken bir tarafını koyup pişsin de diğer tarafını çevireyim diye beklemiyoruz. Devamlı çevire çevire pişiriyoruz lavaşımızı. Çünkü bir tarafı pişerken diğer tarafı kurumuş oluyor. Buna çok dikkat ediyoruz. Çevire çevire her tarafını pişiriyoruz. Bir tarafın hemen nemi geçtiği zaman çevirip diğer tarafını da aynı şekilde. Ocağımızın da çok açmadan ayarını orta kararda olacak. Lavaşımın bir tarafı pişti. Yine çevire çevire pişirdim. Diğer tarafını bekliyorum pişmesini. Lavaşımın diğer tarafı da pişerken ben bir tane daha açtım, orada hazır ettim. Burada da bir noktaya değinmek istiyorum. Diğer bekleyen yumaklarımız orada böyle üzeri tekrar sertleşmiş oluyor. Lavaşı açmadan önce yine elimizde yoğuruyoruz onu iyice. Sıka sıka onu yoğuruyoruz. Tekrar bir yumuşak kıvama getirip ondan sonra açacağız lavaşımızı. Bakın tekrar yumuşak haline aldı. Pişen lavaşlarımı bir mutfak bezi alıyorum. Mutfak bezime lavaşımı koydum. Sıcağı sıcağına bakın. Üzerini kapatıp daha sonrası ise bir poşete koyacağım. Poşeti de temiz bir poşetimize, market poşetimiz olabilir, pazar poşetimiz ama temiz olmasına özen gösterelim. Beziyle birlikte poşetimizin içine koyacağız. Ve böylece pişen lavaşlarımız hem sıcaklığını korumuş olacak hem de yumuşaklığına yumuşaklık katmış olacak. Yumuşak kalmasını bu şekilde sağlayacağız. Bütün sıcaklığı geçene kadar bu şekilde bunun içinde durursa lavaşlarımız yumuşacık olacaktır. Diğer lavaşımı da koydum aynı şekilde. Devamlı elim lavaşın üzerinde olacak. Bırakıp da bir tarafı pişsin de çevireyim diye beklemiyoruz. Çevire çevire pişiriyoruz lavaşımızı. O pişerken diğer yumaklarımızı da hemen açıyorum. Ve hamurumun kıvamı o kadar güzel ki lavaşlarımı açıyorum. Elden ele dolaştırıyorum. Hiçbir şey olmuyor. Yırtılma olmuyor. Glutensiz unlarda başımıza gelen olaylardan birisi genelde yufkamızın yırtılmış olması. Bakın hiçbir yırtılma yok. Bunu da göstermek istedim size. Bunun hepsi işte hamurun kıvamıyla alakalı. Kıvamı güzel olursa hamurlarımız yırtılmaz. Ve sonrakilerde ise tavada yağ çok fazla kalmadığı için böyle lavaşlarımız çok güzel kabarmış oluyor. Ocağın altı da çok açık olmadığı için ve sürekli çevire çevire her tarafına elinizde dokuna dokuna pişirdiğim için çok güzel de lavaşlarım kabarıyorlar. Lavaşlarımın hepsi pişti. Çok güzel lavaşlar oldular. Yumuşacık, tam dürüm yapmalık lavaşlar oldular. İnşallah sizler için yararlı bir video olmuştur. Videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Sizler de yapınca benimle paylaşmayı da unutmayın lütfen. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.